Tarihin o tozlu sayfalarına şöyle bir daldığımız yepyeni incelememize hoş geldiniz. Bugün şu hepimizin ismini duyduğu ama tam olarak ne zorluklar çektiğini bilmediği efsanevi 14. yüzyıl gezgini İbn Battuta'nın seyahatnamesine odaklanıyoruz. Bakın bu adam tam 28 yıl boyunca yollardaydı. Yaklaşık 73 bin mil, yani 3 kıtada akıl almaz tehlikeler atlattı. Ama bu yolculuğun açık ara en dehşet verici, en sınırları zorlayan kısımları neresiydi biliyor musunuz? O uçsuz bucaksız, acımasız çöller. Bugün sadece eski bir metni okuyup geçmeyeceğiz. Bir insanın kelimenin tam anlamıyla ölümün kıyısında gezinirken kullandığı o hayati taktikleri konuşacağız. Ve daha da güzeli, tüm bunları modern bir maceracı için nasıl hayat kurtaran ipuçlarına dönüştürebiliriz ona bakacağız. Hazırsanız bu büyüleyici hayatta kalma rehberine dalalım. Sizi hemen şöyle bir sarsmak ve o dönemin o korkunç gerçekliğiyle baş başa bırakmak istiyorum. İbn Battuta çölde ilerlerken Cehennem Vadisi denilen bir yerden geçiyor ve bir kayanın üzerinde tam olarak bu uyarıyı görüyor. Bir kırba su 1.000 dinara satıldı ancak suyu satan da alan da helak oldu. 1.000 dinar, yani düşünün bir servet. Suyun ve sıcaklığın ulaştığı boyutu hayal edebiliyor musunuz? 14. yüzyıl çölünde hayatta kalmak öyle sıradan bir zorluk falan değildi. Her saniyesi tam bir ölüm kalım savaşıydı. En zengin tüccarlar bile çaresizce can veriyordu. İşte biz bugün İbn Battuta'nın bu cehennemin içinden nasıl sağ çıktığını konuşacağız. Birinci bölüm. Çölün ölümcül yüzü. Çöl dediğimizde aklınıza sadece uçsuz bucaksız sıcak bir kum denizi gelmesin. Bu öyle romantik bir manzara değil. İbn Battuta'nın geçtiği o devasa boşluklar kelimenin tam anlamıyla sizi aktif olarak öldürmeye çalışan coğrafyalardı. Doğa resmen yaşamanızı istemiyor. Kaynaklarda semum yüzleri diye bir şeyden bahsediliyor ki okurken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Bu öyle basit bir kum fırtınası falan değil. O kadar zehirli, o kadar kavurucu bir rüzgar ki yüzünüze vurduğu an ciğerlerinizi yakıyor ve nefes almanızı anında engelliyor. İbn Battuta metinlerinde diyor ki, bu rüzgardan zehirlenip ölen bir adamı gömmek için yıkamaya çalıştıklarında adamın bedeni organlarına kadar birbirinden ayrılıp parçalanıyordu. Şaka gibi değil mi? İşte çöle adım atan herkes her an böylesine akıl almaz bir tehlikeyle burun burunaydı. İkinci bölüm. Gündüz saklan, gece ilerle. Peki, her an sizi parçalamaya hazır bir fırtına ve ölümcül bir sıcak varken insanlar nasıl hayatta kaldı? Cevap, tavizsiz. Ama gerçekten tavizsiz bir zaman yönetimi. Doğaya karşı savaşamazsınız, ona uymak zorundasınız. Bakın sistem çok net. Güneş doğduğu an ilerlemeyi anında kesiyorsunuz. Neden? Çünkü o güneşin altında harcadığınız her damla enerji, bedeninizden giden bir damla su demek. Gündüzleri çölde bulabildikleri o nadir mugaylan ağaçlarının daracık gölgesine sığınıp hareketsizce bekliyorlardı. Ancak öğleden sonra hava biraz kırılmaya başladığında toparlanıp gece karanlığının serinliğinde sabaha kadar durmaksızın yürüyorlardı. Vücut ısısını dengelemek ve su kaybını önlemek için buldukları bu basit sistem bugün modern doğa yürüyüşçülerinin bile uyguladığı altın bir kural. Üçüncü bölümümüz suyun altın değeri. Çölde yanınızda ne kadar altın olduğunun zerre kadar önemi yoktur. Gerçek zenginlik su kırbanızın içindekidir. Şimdi size su uğruna insanın ne kadar çaresiz kalabileceğini ve aynı zamanda zekasını nasıl sonuna kadar kullanabileceğini anlatan inanılmaz bir olay anlatacağım. İbn Battuta 8 gün boyunca kızgın güneşin altında tek başına yürüyor. Susuzluktan ciğerleri kavrulmuş durumda. Sonunda eski, yıkık dökük bir kuyu buluyor. Ama ortada suyu çekecek bir kova yok. Adam çaresizlik içinde önce başındaki bezi ipe bağlayıp aşağı sarkıtıyor suyu emsin diye. Olmuyor. Panik giderek büyüyor tabii. Sonra pabucunun tekini çıkarıp ipe bağlıyor ve kuyuya salıyor. Ve o an felaket. İp kopuyor. Pabuç suyun dibine gidiyor. Önümle arasındaki tek şey ayağında kalan o son pabuç. O anki dehşeti, o çaresizliği bir hayal edin. Son bir umutla o kalan pabucu bağlıyor, aşağı salıyor, nihayet suyu başarıyla çekiyor ve kana kana içiyor. İşte hayatta kalmak tam olarak budur. Gerektiğinde en sıradan eşyayı hayat kurtaran bir alete çevirebilmek. Ve bu olay bize harika bir şeyi kanıtlıyor aslında. Yüzyıllar geçse de o temel hayatta kalma prensipleri hiç değişmiyor. Bakın, çölde suyu bulmak yetmez, onu korumak zorundasınız. O sıcak rüzgar, hayvan derisinden yapılmış kırbalardaki suyu saniyeler içinde buharlaştırabilirdi. Bunun için 14. yüzyıl gezginleri kırbaların etrafına telis adını verdikleri çok kalın çuval bezleri sarıyorlardı. Rüzgarın etkisini kırmak ve suyu izole etmek için mükemmel bir yöntem. Şimdi günümüze dönelim. Biz ne yapıyoruz? Yüksek teknolojili yalıtımlı su torbaları veya termal mataralar kullanıyoruz. Yani teknoloji değişiyor evet ama çölün o acımasız kurallarına karşı aldığımız önlemlerin arkasındaki mantık birebir aynı.
4. bölüm Hayati Çöl Rehberleri, namı diğer tekşifler. Diyelim ki doğaya uyum sağladınız, suyunuzu da korudunuz. Peki ama nereye gideceksiniz? Düşünsenize uçsuz bucaksız bir kum denizinin tam ortasındasınız. Ne bir tabela var, ne bir yol. Hatta dün referans aldığınız o devasa kum tepesi bugün esen rüzgarla tamamen başka bir yere savrulmuş durumda. Üstüne bir de beyniniz size oyunlar oynuyor, sürekli su sarapları görüyorsunuz. Yani böyle delirtici bir boşluğun içinde doğru yöne gitmek gerçekten nasıl mümkün olabilir ki? İşte tam bu noktada kaynaklarda sıkça karşımıza çıkan o inanılmaz uzmanlar devreye giriyor. Tekşifler. Büyük Sahra'yı geçerken çoğunlukla Mesufe kabilesinden seçilen bu yerel rehberler kervanların kelimenin tam anlamıyla can simidiydi. Kervandan çok daha önce yola çıkıyorlar, su kuyularının yerlerini tespit edip şehirdeki tüccarlara haber uçuruyorlardı. İşin ürpertici yanı şu: eğer bir tekşif çölde yolunu kaybederse ya da çölün ortasında halüsinasyon görüp aklını yitirirse, arkadan gelen o koca kervan istisnasız bir şekilde susuzluktan yok oluyordu. Çölün o görünmez, sürekli değişen haritasını sadece ve sadece zihinlerinde taşıyorlardı. Peki, binlerce insanın hayatının bağlı olduğu bu eşsiz yerel bilgi ne kadar değerliydi dersiniz? Tam 100 miskal altın. Bu gerçekten çok ama çok büyük bir servet. İbn Battuta'nın katıldığı bir kervanda sadece yön göstermesi için bir tekşife bu parayı ödüyorlar. Ama asıl bomba şu: bu rehberin bir gözü tamamen kör, diğer gözü ise hastalıklı. İnanamıyorsunuz değil mi? Koskoca tüccar kervanı bütün o malları, kendi hayatlarını yarı kör bir adama emanet ediyor. Neden? Çünkü adam çölün dokusunu, rüzgarın kokusunu öyle içgüdüsel bir şekilde biliyor ki, gören yüzlerce insandan çok daha iyi yön buluyor. Yani doğaya karşı yerel tecrübenin nasıl tartışmasız bir güç olduğunu bundan daha iyi anlatan bir örnek olamaz herhalde. 5. bölüm Aşırı hayatta kalma taktikleri. Diyelim ki en iyi rehber yanınızda, suyunuzu da aldınız. Ama burası çöl. İşler her zaman beklendiği gibi gitmez ve bazen o kadar kötüye gider ki hayatta kalmak için estetiği, rahatlığı, hatta midenizin bulanmasını bir kenara bırakıp en çaresiz yöntemlere başvurmanız gerekir. Sizi biraz sarsacak ama vahşi doğanın gerçekliğini yüzümüze çarpan bir tarihi anı bu. İbn Battuta anlatıyor, Sahra çölünü geçerken suları tamamen bitiyor, geriye tek bir çare kalıyor: yerel Messufe rehberlerinin daha önce avladığı yaban sığırlarının midesini, yani işkembesini açıyorlar ve o sindirilmemiş, kötü kokulu, çamurlu sıvıyı sıkarak içiyorlar. Sadece hayatta kalabilmek için. Medeniyetin kuralları çölde işlemez arkadaşlar. Yaşamak için o mide öz suyunu içmek zorundaysanız içersiniz. Bu, Sahra'nın o acımasız ve çıplak çaresizliğinin gerçekten en vurucu örneği. Ve son bölümümüz modern gezginler için ipuçları. Evet, onca tarihi sarsıntı, parçalayan fırtınalar ve işkembe sularından sonra şöyle bir derin nefes alalım ve yavaşlayalım. Peki, tüm bu anlattıklarımdan bugün için ne çıkarabiliriz? Yani bugün sırt çantasını alıp yola çıkacak modern bir gezgin, İbn Battuta'nın bu cehennem tecrübelerinden ne öğrenmeli? Öncelikle en kritik nokta şu: doğaya karşı kafa tutamazsınız, onunla dans etmelisiniz. Eğer çok sıcak bir iklimdeyseniz mutlaka ama mutlaka serin gece saatlerinde yol alın ve gündüzleri gölgede saklanın. Suyunuz her şeyinizdir. Onu sadece taşımak yetmez, mutlaka iyi bir yalıtımla buharlaşmaya karşı koruyun. Ve şu çok önemli: benim GPS'im var, haritam var diyerek bilmediğiniz bir rotaya tek başınıza asla girmeyin. Yerel tecrübe her türlü modern cihazdan üstündür. Son olarak, tıpkı bir pabucu kovaya dönüştüren İbn Battuta gibi acil durumlarda çevrenizdeki sıradan eşyaları hayat kurtaran aletlere çevirebilmek için zihninize hep açık tutun. İncelememizi şu çarpıcı soruyla noktalamak istiyorum aslında. Bugün cebimizdeki akıllı telefonlara, uydu cihazlarına veya o ultra hafif kamp malzemelerimize çok güveniyoruz değil mi? Peki ama o piller bittiğinde, o parlak ekranlar tamamen karardığında ne olacak? İşte tam o saniye, tıpkı İbn Battuta'nın 700 yıl önce yaptığı gibi doğanın sesini dinleyen, pratik zekasını kullanan ve o ilkel içgüdülerine sarılanlar hayatta kalacak. İnsanoğlunun doğa karşısındaki bu zamansız direnişi gerçekten de inanılmaz büyüleyici. Bu analizde benimle birlikte tarihin bu acımasız kumlarında yürüdüğünüz için teşekkür ederim. Umarım bir sonraki doğa maceranızda aklınızın bir köşesinde pabucuyla kuyudan su çeken o efsanevi gezginin ruhu hep sizinle olur. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, hoşça kalın.